Artık mesuliyetin arttı Hızır. Cezayir sana emanettir. Bütün Leventlerin de başısın. Bunun manası şudur. Batı Akdeniz'de Müslüman Türk sancağını dalgalandırmak sana bağlıdır artık. Farkındayım Piri. Bu mesuliyet öyle büyük, öyle ağırdır ki... ne kardeşimin ne ağamın yasını tutmaya hakkım yoktur. Ümit bekleyen ahalim, kudret bekleyen Leventlerim, zafer bekleyen davam ve intikam bekleyen bir düşmanım var. Gayrı bana oturmak, beklemek, yas tutmak haramdır Piri. Don Diego Oruç Reis'i pusuya düşürdüğüne göre muhtemelen kalabalık geldiler Trim sana. İstediği kadar kalabalık gelsin. Oruç ağam onun pususuna düşecek adam değildi. İş var bunun altında. Ne gibi bir iş? İhanet. Oruç Reis'e kim ihanet eder Hızır? Leventlerden biri midir? En yakınımızdakiler hariç herkes olabilir Piri. Bunu yapabilecek kim varsa yatırıp sorguya çekelim. İşkence ede de konuşturalım onu. Lüzum yok. Don Diego'nun tepesine çökünce her şey aşikar olacak zaten. Şimdi tek hedefimiz Don Diego'yu bulup onun kellesini almak. Cezayirliler de tahta oturmanı bekler. Evvela Cicel'e gidip Leventleri toplamak lazım. Sonra tahta oturup Don Diego'nun peşine düşeceğim. Orucu öldürdük. Şimdi de Cezayir'i alıp onun tahtına oturacağım. Sonra da Cicel'i alacağız. Cezayir tahta artık Hızır'ın. O da gelecektir birazdan tahta oturmaya. Gelsin. Biz ondan önce davranacağız. O yüzden hemen Cezayir'i istila edeceğiz. Cezayir halinin ne kadarı senin gibi Barbarossalara düşman. Hala büyük kısmı onlardan yana. Tahtı alırsak Barbaros yanlılarını alt edebiliriz. İyi. O halde Cezayir için! Ferro Desperta! Ferro Desperta! Ferro Desperta! Şehit olan iki öz evladımın da giysilerini koydum bu sandığa. Sonra İlyas'ın. Şimdi de Oruç'un. Yüreğim bu sandık gibi acıyla dolu. Nicelerine takat getirdim de Oruç'un acısı yaktı, kül etti. Nasıl dayanırım bu acıya bilmem. Oruç Reis bir babaydı. Bir evlattı, bir kardeşti. Dosttu, sultandı, kahramandı. Herkes için ayrı ayrı manalar ifade eder. Dualarımız ona,
ayrı ayrı manalar ifade ederek acısını çeken bizler içindir. Hani dedin ya, herkes için ayrı bir şeydir oruç diye. Benim için hepsiydi. Kardeşimi kaybetti. Onu öldüren oruçtu. Ama bana öyle bir kardeşlik yaptı ki... kaybettiğim kardeşimden daha fazla yakınlık buldum onda. Hala gitme şansın var Oruç. Git kurtar kendini. Kılıcını at, teslim ol Oruç. Yoksa dostunun ölümünü seyredersin. Sakın dinleme onu Oruç. Benim kimsem yok. Senin ailen var. Hedeflerin var. İntikamın var. Kaç kurtar kendini. Neden yaptın Oruç? Neden? Yoldaşımı yarı yolda bırakacağım ha. Ölürüm daha iyi Antoine. Sonra sevgilim girdi rüyama. Ben ona kavuşmak isterken... o dostumun yanına gitmemi söyledi bana. Geri dönmelisin Antoine. Dostlarınla yürüyeceğin yol daha önemli senin için. Sevgilimin acısını Oruç'un dostluğu kapattı. Dost, kardeş, yoldaş her şeydi benim için. Doğru. Oruç'un ölümüyle herkes bir şeyini kaybetti. Ama ben her şeyimi kaybettim. Kaybım büyük. Lakin hepimizin acısı, kaybı büyük. Geride kalanlar yetmez mi içindeki boşluğu doldurmaya? Hızır'ın varlığı yetmez mi yaranı sarmaya? Doğru dersin derviş. Sizin Hızır'a ne kadar ihtiyacınız varsa... Hızır'ın da size ihtiyacı vardır. Onun gayrı yükü ağırdır. O bir sultandır. Bu davanın yol başçısıdır. Artık yastan, kederden sıyrılıp bir ve bütün olma zamanıdır. Leventler nerededir? Cenazeden sonra görünmediler hiç. Ben hepsini toparlarım. Artık yas tutmanın, hüzünlenmenin vakti bitti. Artık oruç için yapacağımız en önemli şey... ondan kalanlara sahip çıkmak. O Don Diego'da onun intikamını almaktır. İlyas'ımızı kaybettik, bir de senin yokluğuna dayanamam ağam. Açasın gözlerini ağam. Geldi. Kendine geldi. Bir şey olmasın da neler atlattı o? Bu kurşunlar mı bir şey edecek ona?
Yareli. Ne yapıyorsun burada? Bu kılık ne? Her şeyden elimi ayağımı çektim. Gayrı bu metruk kulübede yaşayacağım bir başıma. Ne demek oluyor bu? Ne demek her şeyden elimi ayağımı çektim? Benim reisim şehit olmuş. Ne demek olur böyle ha? Şu demek olur. Gayrı reisim yok ise pusat kuşanmak da Leventlik etmek de ağır gelir bana. Bundan sonra böyle. Bunu seveyim. Acını anlıyorum Yareli. Oruç benim kardeşimdi. Dostumdu. Ama acıya kapılıp yanlış kararlar veriyorsun. Senin gibi bir Levent'e yakışmaz bu. Ne Leventli? Ola Leventlik mi kaldı? Ha? Reisten önce ben haydutun serserinin tekiydim ola. Bak kafama gözüme bak. Vücutumdaki yarelerin benim girdiğim cenklerin haddi hesabı yok edir. Reisten öğrendim ben bu davayı. Onunla çıktım bu deryalara. Şimdi onsuz Leventliğin ne anlamı var idir ha? De hele. Hızır var. Oruçtan kalan ne varsa hepsi Hızır'ın üzerindedir artık. Biz de hepimiz onun etrafında bir olmalıyız. Ya benim Hızır'a itimadım tam edir. Lakin baba hırsız yapamam ben. Onun Levent'iyim ben ola. Nesini anlamazsınız? Ha? Onun acısı burada içimde durur iken pusat kuşanıp Leventlik edemem ben. İntikamını da mı anlayacaksın? Bize bu acıyı yaşatan o Don Diego'dan intikamımızı almayacak mıyız? Sen hiç merak etmesin kardeş. Yareliyim ben. Bu Don Diego'yu gördüğüm vakit ondan bir başıma intikamımı öyle bir alırım ki. Bir başına hiçbir şey yapamazsın. İntikamını almak için de, davayı sürdürmek için de Hızır'ın etrafında bir olmak zorundayız. Hızır artık hepimizin reisi. Sen de hakikatli bir Levent'sen reisine biat etmek zorundasın. Murat vallahi herkes bilir seni ne kadar sevdiğimi. Lakin kusura bakmayasın. Reis gitti. Leventlik bitti. Selamun aleyküm. O gün seni bırakmayacaktım reis. Sultanım, İspanyollar baskın yaptı. Tez yetişmeniz gerek. Acil Fenon Dargel'e yetişmemiz lazım reis. Ahali bizden yardım beklerken oraya gidemem. Evvela İspanyolların işini bitirip sonra gideceğiz Penon'a. Sen Leventleri de alıp İspanyol gemilerini zapt et, geri kaçamasınlar. Ben de kalan Leventlerle Etilim sana gideceğim. Emredersin reis. Hadi. Bugün yanından gitmeseydim belki de şehit olmayacaktın. Reisini koruyamayan Levent neye yarar? Seni koruyamadıktan sonra benim yaşamamın ne önemi var? Ben bu deryalara seninle girdim. Şimdi senin uğruna canıma kayıp bu deryaları kendime mezar edeceğim. Artık bu can bana gerekli değil.
Bülbül dur! Ne yaparsın sen? Bırak o tabancayı Bülbül. Oruç Reis'in şehit olduğu gün. Koruyamadım ben onu. Yetişemedim reisime. Ben kendimi affedemem. Ben bu yükü taşıyamam reis. Gayrı artık. Canımı kıymaktan başka çarem yoktur. Delirme Bülbül. Bırak o tabancayı. Hiçbirimiz yetişemedik Oruç Reis'e. Ne yapalım yani? Ha? Biz de mi canımıza kıyalım? Takdir ilahidir. Sizinki öyle değil reis. Sizinki öyle değil. Ben Oruç Reis'le birlikteydim. Ona en yakın bendim. Sizinkisi geç kalmak. Ama benimki düpedüz suç. Benimki düpedüz gaflet. Ben bu yükle yaşayamam. Oruç ağam şimdi burada benim yerimde olsaydı ne derdi Bülbül? Yaraşır mı bir Levent'e kendi canına kıymak demez miydi? Benim davamı yarım bırakıp gider misin demez miydi? Reisini koruyamayan adamdan. Levent ne olursa reis. Takdiri ilahi dedik Bülbül. Kimsenin bir suçu yok. Bırak o tabancayı. Bizim birlik olup intikamımızı almamız gerek Bülbül. Baba Oruç'un intikamı size emanet. Gayrı benden buraya kadar. Haydi eyvallah. Bülbül! Eğer hayatta kalıp reisinin intikamını alırsan Leventliğini gösterirsin. Ama vazgeçip canına kıyarsan zayıf, zelil bir adam olarak ölürsün. O Don Diego da seni çiğneyip atmış olacak. Asıl bu yükün altından kalkabilecek misin Bülbül? Böyle bir adam olarak ölmeyi şerefine sığdırabilecek misin Bülbül? Ya yaşarsın, intikamını alırsın reisinin. Leventliğini gösterir, onun ruhunu şad edersin. Ya da şimdi burada canına kıyar, ahirette bile yüzüne bakamazsın Oruç Reis'in Bülbül. Karar senin. İntikam için yaşayacağım reis. İntikam için yaşayacağım. Diğer Leventler nerededir? Hepsi kederinden sağa sola dağıldılar. Duman olduk hepimiz baba Oruç ölünce. Öyle olmaz. Leventliğin şanına yaraşmaz bu. Bizim bir olup intikamımızı almamız gerek. Tez haber sal. Bütün Leventler huzuruma gelsin. Emredersin reis. Başınız sağ olsun Leventler. Oruç reisiniz ölmüş. Sağ olasın da Oruç Reisiniz ölmüş. Ne demek? Barbaros Oruç Sultan tüm Cezayir'in ve senin de sultanın. Ama artık ne benim ne de Cezayir'in sultanı. Sen ne dersin be? Hadsiz! Barbaros Oruç Sultan her daim Cezayir Sultanı olarak anılacak.
Hızır Reis de onun bıraktığı yerden devam edecek. Bugüne kadar öyleydi. Ama artık değil. Cezayir artık sizin değil. Bizim olacak. Bütün Cezayir sokaklarına dağılın. Her yeri zapt edin. Leventlerin hepsini öldürün. Halktan direnen olursa onları da kılıçla geçirin. Cezayir artık bizim olacak. Ferro Desperta! Don Diogo bu. Cezayir'e girmiş. Saldırın Leventler! Barbaros Orus Sultan emanetini bu soysuzlara bırakmayacağız. Dayanın! Ben sevdiğim kadını kaybettim. Kardeşimi, ağamı. Hepsinin acısını içim yana yana yaşadım. Ama hiçbir zaman yolumdan dönmeyi aklımdan geçirmedim. Siz nasıl böyle bir zayıflık gösterir de darmaduman olursunuz? Oruç ağam sizin bu halinizi görseydi ne derdi? Bu dava benimle kaim değildir. Ben öldükten sonra da onu yaşatacaksınız demez miydi? Siz böyle yaparak en çok Oruç ağamın ruhunu incitirsiniz Yareli. Bağışla reis. Acımız çok ağırdı. Hepimizin acısı ağırdı. Ama acıyı dindirmenin yolu kendini bırakmak, davayı terk etmek değildir. Don Diego'dan alınacak bir intikamımız var. Sahip çıkmamız gereken bir Cezayir tahtı var. Hepsinden mühimi, üzerimize yük bir vazife var. Akdeniz'deki kafirlere karşı Müslüman Türk kılıcı olarak en kuvvetli biziz. Biz kuvvetli olursak Akdeniz bizim olur. Ama biz düşersek Akdeniz de düşer. Bu çetin mücadelede bana yufka yürekliler değil, sağlam bilekli, çelik yürekli adamlar gerekir. Tereddüt eden, çekinen, davaya şüphesi olan varsa şimdiden geri dönsün. Ben bu yola tek başıma da devam ederim evelallah. Hakkım var reis. Gaflete düştüm. Gayrı ölene kadar senin yanındayım biiznillah. Bundan böyle başımız Hızır Reis'tir. Barbaros namının tek sahibi de Akdeniz'deki kılıcımızın tek hakimi de odur. Bugüne kadar göstermiş olduğu muvaffakiyetler sayesinde Barbaros Hayrettin namını aldı. Bundan böyle de bütün Akdeniz'de Barbaros Hayrettin namıyla esecek. Gayri siz de onun yolunun Leventleri olarak Barbaros Hayrettin'e biat edin.
senindir reis. Yolun yolumuzdur. Barbaros Hayrettin Reis. Nasıl yaparsın bu ihaneti bize? Cezayir yalnız bizim olacak. Ben de Cezayirli olarak gerekeni yapıyorum. Oruç Sultan'ı kahpece şehit ettin. Hızır Reis, abisinin intikamını da, bu yaptığını da yanına bırakmaz senin. Hızır Reis'in işi bitti. Onun tahtını ben aldım artık. Yakında Cicil'i de alacağım onun elinden ve paçavra gibi ortada bırakacağım. Sonunda kılıcımın önünde eğilip onu öldürmem için yalvaracak bana. Bunu daha fazla konuşturmanın lüzumu yok. Timiyan. Artık tahta oturup Cezayir'in hakim olduğunu ilan etme vakti. Henüz her yeri değil. Sadece burası kaldı zapt etmediğimiz. Onu da sizi öldürdüğümüzde zapt edeceğiz. Akdeniz'in en büyük generali. Cezayir tahtı artık senin. Burası daha önce geldiğimde ihtişam içindeydi. Oruç Sultan olduktan sonra ne hale sokmuş. Koskoca Cezayir taht makamı sıradan bir yer olmuş. Ama artık senin görkeminle ışıldayacak burası. Bizim görkemimizle mi Yağmur? Bu zafer ikimizin ve bu zaferi aşkımızla taşlandıracağız. Asker! Emredin efendim. Cezayir ne durumda? Leventleri öldürdük. Halk evlerini hapsettik. Cezayir artık bizim efendim. Güzel. O zaman herkese duyurun. Hızır'ın tahtını aldım. Cezayir'in hakimi benim. Sen nasıl olur da İspanyol keferesinin yanında olursun? Bu Oruç Sultan'a ihanet etmektir. Orucu biz sultan yaptık. Ama istediklerimizi vermedi. Cezayir'i bizden alıp kendi adamlarına meze yaptı. İspanyol dostlarımız bize hak ettiğimizi verecekler. Oruç Sultan istediğimiz her şeyi verdi. Adalet getirdi, huzur getirdi. Ama sen kendi emellerin için sultanımızı da Cezayir'i de sattın kafirlere. Oruç öldü artık. Ne yapacaksınız? Barbaros Oruç Sultan öldüyse kardeşi Hızır var. Cezayir tahtı onun hakkıdır. Size burayı yar etmeyeceğiz. Neler oluyor burada? Bunlar bizim hükmümüzü yok sayarlarmış. Hızır'ın safında duracaklarmış. Demek isyan ediyorsunuz. Bunu size tavsiye etmem. Bakın dostlarınız bizden memnun. Bence siz de artık Hızır'ın safında olmayı aklınızdan çıkarın. Size onun veremeyeceği her şeyi verebilirim. Hızır Reis buraya adalet verdi, onur verdi. Ama senin gibi bir kafirde bunların hiçbirisi yok. Biz Hızır Reis'in safında duracağız. Oruç Sultanımıza yaptığınız kalleşliğin de
Cezayir'i alçakça işgalinizin de bedelini ödeteceğiz size. Anlaşılan bunlar yola gelmeyecekler. Ne yapalım? İsyan edenlere ne yapılması gerekiyorsa o. Bu asilerin leşlerini Cezayir'in ortasında sallandırın. Bize isyan etmek ne demekmiş bütün ahali görsün. Ayrıca Hızır yanlısı kim varsa hepsini zindana atın. Onları dışarı bırakmayın. Onlar bize Hızır'a karşı bir koz olacak. Öldürdüğümüz Leventleri ne yapalım? Onları sahiplerine gönderin. Gönderin ki artık Cezayir'in hakimi kim olduğunu herkes öğrensin. Bu tahta kim oturuyor herkes bilsin. Biz de Cezayir'e gelecektik şimdi. Hayrola? Ne getirdiniz böyle? Bilseniz ne felaketler oldu Cezayir'de. Don Diego işgal edip Cezayir'i ele geçirdi. Ele mi geçirdi? Leventler karşı koymadı mı? Hepsini öldürdüler. Cezayir ahalisi direnmedi mi hiç? İçimizde hainler çıktı. Don Diego ile bir oldular. Direnenleri de zindanlara attılar. Tahminin doğru çıktı Hızır. Oruç Reis ihanete uğramış. Yoksa Don Diego şehit edemezdi onu. Oruç Reis'e ihanet edenler... Don Diego Cezayir'i işgal ederken yanında oldular demek. Cezayir'deki mazlum kardeşlerimizin tek umudu sensin artık. Yetiş kurtar Cezayir'i. Senden başka kimsemiz kalmadı. Biz intikam ateşiyle yanıp tutuşur iken bu Cezayir'i almış. Leventlerimizi de şehit etmiş. Gayrı yeri göğü onun başına geçirmez isek adam değil ola. Varıp Cezayir'e gidelim. Onun kellesini alana kadar cenk edelim reis. Yetti artık yaptıkları. Cezayir tahtı Oruç Ağam'ın emanetidir. Vasiyet etmişti sahip çıkmam için. O Don Diego Oruç Ağam'ı kahpece şehit etti. Ama emanetini çiğnetmem ona. Biri, sen Cical'de muhafız kalasın. Yareli, tez Leventlere haber gönder. Cezayir'e baskına gideceğiz. Buruk senindir reis. Kral Şerken de Oruç gibi birini öldürdüğün için seni takdir edecektir. Hem böylece kralın gözünde kaybettiğimiz itibarımızı da tekrardan kazanmış olacağız. Krala çoktan mektup gönderdim. Gerekeni anlattım. Orucu öldürmemiz bir yana, Cezayir'i almış olmamıza çok sevinmiştir. Eminim o da şu anda sarayında zafer şöleni veriyordur. Peki ya Hızır? Daha doğrusu yeni namıyla Barbaros Hayrettin. Ne olmuş ona? Abisinin emanet ettiği Cezayir tahtını bırakmak istemeyecektir. Biz şimdiden savaşa hazır olalım derim. Barbaros Hayrettin Ciceli bırakmadıkça benden hiçbir şey alamaz. Benimle de savaşacak kadar gücü yok. Unutma artık kral bizim arkamızda. Onun Ciceli bırakmayacağını tahmin ediyorsundur. Evet ediyorum. Ben de gereken önlemimi aldım. Kral Şarken'den güçlü bir filo istedim. Eğer Ciceli vermezse ben de zorla alırım. Aynı Oruç'u öldürdüğüm ve Cezayir'i aldığım gibi. Çok zekice bir oyun.
Böylece hem Cicel hem de Cezayir bizim olacak. Ve Barbaros da Akdeniz'den silinecek. Don Diego'nun Oruç'u öldürmesi büyük iş. Kardeşi Hızır. Nasıl biri? Oruç kadar tehlikeli. Şu an Türklerin Akdeniz'deki en güçlü kılıcı. Hızır ölürse Türkler de Batı Akdeniz'de zayıflar demek ki. Hatta silinirler. Cicel hala Hızır'ın elinde. Bizim de görevimiz Don Diego ile birleşip Cicel'i onun elinden almak. Kral Şarken de bizden bunu bekliyor. Filodaki bütün askerlerimiz kılıçlarını şimdiden bileylemeye başlasınlar. Cezayir'e varır varmaz Cicel'e saldırıya geçeceğiz. Barbarossa'yı yok edip Türkleri Batı Akdeniz'den kazıyacağız. Cezayir'i basacağımızı bilip girişi kapatmışlar. Biz de yolu kılıçlarımızla açarız o vakit. Yerinde olsam kılıcına davranmazdım Hızır. Çünkü sonunda zararlı sen çıkarsın. Kalleş köpek. Seni gördükten sonra kılıcım kınına girer mi? Oruç Ağam'ın Cezayir'e yaptıklarının intikamını almaz mı? Açın! Beni öldürürsen Cezayir'deki o ahalini de öldürtmüş olursun. Haberin olsun. Ne oldu? Şaşırdın mı yine? Doğru duydun. Cezayir'de sizin taraflarınız olan ahalinin hepsini zindana attırdım. Bugün burada bir damla kan bile dökülürse onları hepsini öldürtmüş olursun. Benim için fark etmez. Ama sen sana güvenen insanların ölümüne sebep olmuş olursun. Hadi öldür beni şimdi öldürebiliyorsan. Her hareketinde bir kalleşlik var Don Diego. Bize güç yetiremeyeceğini sen de bilirsin. Kahpelikle bizi durdurmaya çalışırsın. Tıpkı Oruç Ağam'ı kancıkça şehit ettiğin gibi. Cezayir'e girip mazlumları kancıkça esir aldığın gibi. Ah, çok sıkıldım bu sözlerden. Bu bir savaş. Ve savaşta asıl olan tek bir şey vardır. Kazanmak. Ve ben de kazanmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bizim de Cezayir'i almak için elimizden ne geliyorsa yapacağımızı iyi bilirsin Don Diego. Mazlumları tehdit olarak kullanman da kurtarmaz seni. Barbarosların yanına geçince gücümüzü çok çabuk unutmuşsun Poseidon. Daha Don Diego'nun boynuna dayadığınız kılıcı oynatamıyorsunuz. Cezayir'i nasıl alacaksınız? Barbarosların yanına geçince gördüm asıl gücünüzü. Cicel'i elinizden alıp sizi nasıl perişan ettiysek Cezayir'i de öyle alırız. Sevgilinin kafasını da. Senin şu çok uzayan dilini de kesmesini iyi biliriz Rosa. Benden Cezayir'i mi istiyorsun Hızır? İstemiyorum. Alacağım.
Ben vermeden asla alamazsın. Benim de sana Cezayir'i vermem için tek şartım var. Bana Cicel'i teslim edeceksin. Cicel de Cezayir gibi kan döküp şehit verip aldığımız yurttur. Hakkımız olan bir yurdu almak için bir başka yurdu pazarlık mevzusu yapmayız. Abin Oruç'un emanetini böyle mi gözeteceksin ha? Emanete sahip çıkamayan bir kardeş. Çok yazık. Oysa ki sadece karşılığında Cicel'i verecektin ha? Oruç'un emanetine karşılık. Senin de Cezayir'de hak ederek tahta oturmana karşılık. Bu ne ki? Bu kancık da orada reis. Cezayir bize Oruç Reis'in emanetidir. Cezayir'deki mazlum aile imdat bekler. Siz karışmayın. Sen bu laflarınla beni ikna edebileceğini mi zannedersin? Cezayir de Cicel de bizim toprağımızdır. İkisini de senden söküp alacağım. Sen bana Cezayir'i mezar edemeyeceksin ama... ben seni Akdeniz'in sularına gömeceğim. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam derviş baba. Buyur. Bismillah. Don Diogo alçağı Cezayir'i fethetmiş. Hızır'dan bir havadis var mı? Şimdilik yok. Ama o Don Diego bir oyun kurmadan Cezayir'i kolay kolay alacak biri değil. Çok çetrefilli olacak bu iş. Sen niye haritalara daldın? Yavuz Sultan Selim Han Mısır'ı fethetti. Mekke ve Medine'nin de hadimi olup İslam halifesi oldu. Çok şükür. Çok şükür. Nicedir darmadağın olan alemi İslam böylelikle bir ve bütün oldu. Bunu sağlayacak da Osmanlı'nın kuvvetiydi. Yavuz Sultan Selim Han elhamdülillah bunu başardı. Osmanlı'nın gölgesi altında alemi İslam bir ve kuvvetli olacak inşallah. Biz de Cezayir'de hükmümüzü ilan edip Akdeniz'in bütün güney hattına sahip olacağız inşallah. Bu yüzden Cezayir'i almanın ehemmiyeti daha da arttı şimdi. Bundan daha ehemmiyetli olanı alem İslam'ın bir ve bütün olmasıdır. Rumeli, Anadolu, Kudüs, Mekke, Medine, Mısır, Osmanlı'nın gölgesi altında bir ve bütün oldu. Şimdi Cezayir'i de fethettiğimiz takdirde küffar Akdeniz'de sal bile gezdiremeyecek hale gelecek. Doğru dersin derviş baba. Hızır inşallah Cezayir'i alacaktır. O zaman alemi İslam'ın son halkasını da tamamlayacaktır inşallah. İnşallah. İnşallah.
Gelesa, hele Barbarossa.